Merhaba arkadaşlar. Bu derste Power ISO isimli programın debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle programın işleyiş biçimini ve fonksiyonel akışlarını inceleyeceğiz. Öncelikle programı bu web sitesinden son sürümünü indirelim. 64 bit olanını. Sonrasında normal bir şekilde kuralım. Ve programı kısa yolundan çalıştıralım. Bu program ne işe yarıyor? Bu yazılım disk yazma, arşiv dosyası işleme, sanal sürücü ve ön yüklenebilir USB sürücü oluşturma için güçlü bir yazılımdır. Programı ilk açtığınızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğunu belirten metin ve uyarıları kontrol ediyoruz. Program açılışında bir neg ekranı geliyor. Kayıt kodunu gir deyip herhangi bir isim ve herhangi bir anahtar girdiğimizde bize hata mesajını gösteriyor. Ayrıca yine programın başlık bölümünde deneme kopyası yazdığını görüyoruz. Yine yardım hakkında bölümünde deneme kopyasını alt bölümde gösteriyor. Şimdi programın kurulu olduğu dizine gidelim ve ana exe dosyasını diye ile açalım. ...64 bitlik ve C++ ile derlenmiş bir yazılım. Herhangi bir koruması yok. Şimdi 64 bit debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Sonrasında programın kurulu olduğu dizine gidip ana exe dosyasını açalım. Sonrasında programı F9 ile başlatıp herhangi bir isim ve anahtar girelim. Ve tamam diyelim. Hata mesajı geldi. Şimdi bu hata mesajı geldikten sonra debugger'ı duraklatıyoruz. Sonrasında yığın çağrılarına yani call stack bölümüne gidiyoruz. Sonrasında bu hata mesajının geldiği bölüme sağ tıklayıp kaynağı takip et diyoruz. Bu geldiğimiz bölüm hata mesajının olduğu bölüm olabilir. Yukarı doğru çıkalım ve fonksiyonun başlangıcına gidelim. Ve bu fonksiyon başlangıcına bir breakpoint ekleyelim. Sonrasında grafik moduna geçelim. Gördüğünüz gibi burada kullanıcı adı ve anahtar girilip girilmediği veya uzunlukları gibi çoklu kontroller yapılıyor. Şimdi bu kontrolleri adım adım düzenleyelim. Bunun için önce F9 tuşlayıp program arayüzünden tekrar tamam diyelim ve breakpoint satırına gidelim. Sonrasında F8 ile satır satır İlerleyelim. Bu satır atlama yapmayacak ve bize hata mesajını gösterecek. Bu satıra bir breakpoint ekleyelim. Ve sonrasında bu satırı düzenleyelim. F8 ile ilerleyelim tekrardan. Ve gördüğünüz gibi
sol taraftan devam etti. F8 ile ilerleyelim. Bu bölümde alttaki bu atlama satırı sağ taraftaki hata mesajına doğru gidiyor. Fakat onay mesajı gördüğünüz gibi sol tarafta. Bizim bu atlama satırını soldan devam edip onay mesajını gösterecek şekilde reverse etmemiz gerekiyor. Bu satırın sağa mı sola mı atlayacağını belirleyen şey bir üst satırdaki test ex satırıdır. Bu satırın alacağı değerin 0 olması veya 0'dan farklı olmasına bağlı olarak sağa doğru ilerleyip hata mesajını göstermesine veya sola doğru ilerleyip onay mesajını göstermesine neden oluyor. Şimdi bu test ex satırı üzerindeki call çağrısına bir breakpoint ekleyelim. Çünkü sağa doğru atlamasına neden olan fonksiyon burada. Şimdi bu satır üzerine gelip F7 ile fonksiyon içerisine girelim. Burada aşağıya doğru baktığımızda XOR EX satırının olduğunu görüyoruz. Bu satırı saf dışı bırakmalıyız. Böylece sol taraftan ilerleyecek. Sol kısımdaki Move EX1 satırı bizim girdiğimiz anahtarı kontrol eden bölümdür. F8 ile ilerleyelim. Şimdi bu satırın sola doğru ilerlemesi amacıyla bunu düzenleyelim. Şimdi F8 ile satır satır ilerleyelim ve gördüğünüz gibi sol taraftan ilerledi. F8 ile ilerlemeye devam edelim. Ve gördüğünüz gibi onay mesajını gösterdi. Şimdi bu haliyle kayıt işlemini yapalım. Ana dosyayı backup diyelim. Düzenlediğimiz dosyayı programın kurulu olduğu dizine taşıyıp ana dosya olarak belirleyelim. Ve programı normal bir şekilde çalıştıralım. Girdiğimiz anahtarı kabul etti ve program açıldı. Programın başlık çubuğunda deneme sürümü ile ilgili bir metin yok. Yine yardım hakkında kısmında artık deneme sürümü yerine kayıtlı isim bilgisi yer alıyor. Fakat programı açtığımızda ilk açılışta halen neg ekranı geliyor. Bu ekranı basitçe bir yöntemle kaldıralım. Bu ekran. Bunun için Resource Hacker programını çalıştıralım. Sonrasında programın kurulu olduğu dizine gidip ana exe dosyasını açalım. Ardından diyaloglar bölümünden
açılıştaki neg ekranını bulmaya çalışalım. Bu bölüm neg ekranında çıkan pencere. Gördüğünüz gibi kayıt ol gibi satırlar mevcut. Buna sağ tıklayalım ve sil diyelim. Ardından bunu save as deyip kayıt edelim. Sonrasında ana dosyayı yine düzenleyelim. Bu yeni dosyayı ana dizine taşıyıp ana dosya olarak belirleyelim. Programı normal bir şekilde çalıştıralım. Artık programı açtığımızda açılışta gelen bir kayıt ol ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde reverse yöntemiyle programı kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.